8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam çene eklem bozukluğu nasıl oluşur? Evet. Çene eklem bozuklukları çağımızın gerçekten büyük problemlerinden bir tanesi. Çok büyük bir toplumda kesim çene eklem problemi çekiyor ama çektiklerinin farkında da değiller. Özellikle geçmeyen baş, boyun, sırt ağrıları, çene eklem ağrıları, bunları hepimiz genelde yaşıyoruzdur ama neden olduğunu bilmeyiz. Hatta bir başımız ağrıdığı zaman, sırtımız ağrıdığı zaman, sırtımız tutulduğu zaman, ciddi geçmeyen baş ağrıları olduğu zaman hani ağrı kesici geçelim şeklinde bir takım tedaviler veriliyor ama neden olduğunu, bu ağrıların, geçmeyen sırt ağrılarının neden kaynaklandığını iyi bir ortopedi veya ortodonti uzmanına gitmeden anlayamıyoruz. Gittiğimiz zaman da eklem çene kapanış bozuklukları sebebiyle olduğunu anlıyoruz. Bir dişimizi çektirdik ve dişlerimiz kaydı. O zaman çenemizin hemen dengesi bozuluyor. Alt çenemiz özellikle tek bir kemikten oluşuyor ve 2 tane eklem başı var. Vücudumuzun hiçbir yerinde tek bir kemiğe bağlı 2 eklem olmuyor. Bu kapatırken bir taraftan diş çektirdik, bu taraf kaydı, bir tarafımız basmaya başladı. Hemen bu baş ağrısı, kulak ağrısı, sırt ağrısı şeklinde bize yansıyor. Onun için eklem bozuklukları toplumumuzda çok yaygın. Ama bunun nasıl tedavi edileceğini genelde bilemiyoruz. Herkes aslında bu ağrıları çekiyor, çoğu kişi çekiyor. Bunlardan kurtulması da çok basit. Hocam peki bu çene eklem bozukluğu rahatsızlığından nasıl kurtulabiliriz? Evet, bu çene eklem bozukluğu tedavilerinden ilk önce ortopedik tedavi yapmak gerekiyor. Ben her zaman verdiğim bir örnek var. İşte bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, bir ayağınıza normal düz topuklu ayakkabı giyin ve yürümeye başlayın. Belli bir süre sonra yalpalayarak yürüye gittikten sonra belli bir müddet sonra kalça ağrıları, diz ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrılarından duramazsınız. Bunun neden böyle olduğunu bilirseniz o zaman o topuğun bir tanesini eşitlemek gerekiyor. Eşitlediğiniz zaman düzgün yürüyen bir hale geldiğimiz zaman zaten ağrılarınız da ortadan kalkıyor. Onun için ortopedik olarak bunu bizim düzeltmemiz gerekiyor. Mesela diş sıkma. Herkes stresin belli bir sebebi var ama diş sıkmanın sebebi de bu aslında. Çünkü vücut ne yapar? O fazla topuğu kırmaya çalışırsınız otomatikman. Bilinçsiz olarak o fazla topuğu kırmaya çalışıp dengeye getirmeye çalışırsınız. Aslında vücudun diş sıkmayla verdiği otomatik bir düzeltme reaksiyonudur. Dişi de bunun için sıkarsınız. Stresten deniliyor. Rahatlatmak için işte farklı uygulamalar yapılıyor çene kısmına. Ama her stresli olan da diş sıkmıyor. Çene evet. Yani hani her stresli olan da diş sıkmıyor. Evet, stres bir faktör ama her stresli olan diş sıkmıyor. Onun için diş çene bozukluğunuz ve ortopedik bir bozukluğunuz varsa o zaman zaten hani biraz önce dediğim gibi bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, bir ayağınıza düz topuklu giyin. Stresiniz varsa daha fazla kırmaya çalışırsınız yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hocam peki çene eklem splinti, plağı bir tedavi yöntemi midir? Evet. Şimdi bu eklem problemi olan hastalar artık iyice çeneleri kilitlenmeden, dayanılmaz ağrılara gelmeden doktora gelmiyorlar. Bu hastalarda ilk önce verilen şey bir splint. Splint dediğimiz bizim böyle bir at nalı şeklinde bir işte diş protezi diyeyim size. Bu protez aslında çeneyi dengeye getirmeye sağlıyor. Yani onu taktığınız zaman siz daha dengeli basmaya başlıyorsunuz. Daha dengeli bastıkça da rahatlıyorsunuz. Aslında bunu sürekli ömür boyu takamazsınız. Onu çıkarttığınız zaman tekrar eklem ağrılarınız geri gelir. Aslında bir tedavi yöntemi değildir. Bir teşhis aracıdır. Çünkü onu taktığınız zaman dengesizlikten dolayı dengeye geldiği için dengesizlikten dolayı bozulduğunu ve ağrı yaptığını bilirsiniz. Ve ona göre onu sürekli ömür boyu kullanamayacağınız için hemen o dişlerinizi ortopedik olarak düzeltmeniz gerekir. İşte boşluk olan yeri normal hale getirip sağ sol eşit dengelemeye çalışıp ısırdığınız zaman daha dengeli sağ ve solu eşit hale getirdiğiniz zaman
splint kullanmanıza gerek kalmaz. Ama genelde hemen bir splint yapılır. Onu ömür boyu gece kullanılması söylenir. Ömür boyu gece kullanılabilecek şeyler değildir. Tedavi de değildir aslında. Hem bir rahatlama sağlar ama ömür boyu kullanılabilecek bir tedavi yöntemi değildir splint vermek. Az önce soracaktım, şimdi tam yeri geldi hocam. Çene eklem ağrısı olan kişilerin botulyum toksitle yani rahatlama kısmında, medikal estetikte de yapılıyor, diş hekimleri de yapıyor bu uygulamayı. Dişini gece sıkıyorsan ya da yüz çehren köşeliyse şeklinde yaklaşım oluyor. Bu doğru mudur? Bunun önüne geçer mi? Evet, şimdi şöyle, biz botulinum toksinimi çok sık kullanmaya başladık. İyi ki de çıktı. Çok önemli bir araçlardan bir tanesi. Ben de yaptırıyorum aynı şekilde. Evet, çok önemli. Son derecede etkili oluyor. Mutlaka biz bunu kullanıyoruz. Niye kullanıyoruz? Biraz önce dediğim gibi işte o yüksek tarafı dengelemek için sıkmaya başlıyorsunuz. Sıkmaya başladıkça o kas güçleniyor. Zaten vücudun en kuvvetli kaslarından bir tanesi çene kasları dediğimiz masseter kaslarımız. Bunları biraz daha kuvvetlendirdiğiniz zaman siz bu yüzünüz kare şeklinde geliyor. Buradan ciddi manada bir kas yapıyorsunuz. Buradan bir kas yapıyorsunuz. Yüzünüz kare şekle geliyor. Hem de ağrılı oluyor. Hem de ağrı oluyor. Burada yani hani kapıdan girer girmez nasıl kas yapmış, vücut çalışmış bir insanı tanırsanız biz de bu diş sıkmış hastayı hemen kapıdan girer girmez tanıyoruz ve kuvvet, normalde işte çene kasları 50 kilo kuvvet sağa sola dengeli bir şekilde dağıtırken kuvvetlenince bu sefer 100 kilo basmaya başlıyor. Bu sefer ne yapıyor? Daha fazla sıkmaya başlıyorsunuz. O kaslar daha güçlü sıkmaya başladığı zaman neye sebep oluyor? Eklemler daha hızlı deforme oluyor. İkincisi, çene kökleri, diş kökleri hızlı bir şekilde eriyor. Üçüncüsü, diş kırıklarına sebep oluyor. Dördüncüsü, alveol kreti dediğimiz bizim kemikler erimeye başlıyor. O kuvvetlere dayanamıyorlar. Onun için ilk yaptığımız şey zaten bizim hemen o vücudun o sıkmasını unutturmamız gerekiyor. Hani bilgisayar bir açar kaparsınız bir normale dönmeye başlar ya. Onun için hemen bir botulinum toksin yaptığımız zaman oraya bir şalteri açıp kapamama gibi bir unutturuyorsunuz vücuda. Sonra hemen splint ağrıları azaltıp hemen onun üzerine de ortopedik tedaviyle dengelediğimiz zaman o zaman kalıcı bir çözüm oluyor. Ama bunun çözümü hemen ameliyat etmek değil. Hemen çene eklemi içerisi yıkamak değil. Hemen genel anesteziye almak değil veya hemen büyük operasyonlar değil. Asla. Evet. Hocam peki 20 yaş dişleri çene eklem bozukluğuna sebebiyet veriyor mu? Evet. 20 yaş dişlerinin en büyük bize gelen sorulardan bir tanesi de bu. Sebebiyet verir. Yıllarca da ağrısı sürüyor. Yıllarca da ağrısı sürer. Çene eklem bozukluklarının en önemli sebeplerinden bir tanesi 20 yaş dişidir. 20 yaş dişi bizim çenemizin en arka noktasından çıktığı için bir makas gibi düşünün çenenizi. Makasın en derin noktasına çıkarlar. En derin noktasına çıktığı zaman çeneyi kapatırken makasın en derin noktasına çıktığı zaman çeneyi kapatamazsınız. Çene kapanmadığı zaman bu sefer çene eklem yerinden çıkarak kapanmaya başlıyor ki bu da ciddi manada eklem problemleri yapar. Bu 20 yaş dişleri işte günümüzde beslenmeye bağlı, dişlerin aşınmamasıyla öne gidememesi, yer bulamamaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Biz bunların genelde çekilmesini tavsiye ediyoruz. 20 yaş dişleri çıkamadığı zaman çok büyük problemler çıkartıyor. Yan gelebiliyor. Dişleri itirip ortodontik bozukluklara sebep olabiliyor. Tamamen kapanışı bozabiliyorlar. Bunun için bunlara mutlaka hızlıca çekilmesini tavsiye ediyoruz. Bunları uzattığınız zaman bunların her bir dişin %25 kist yapma ihtimali oluyor. Bunu da işte 4 tane olduğu zaman ciddi manada bir ilerleyen yaşlarda problem çıkarma riski oluyor. Bu da en beklenmediğiniz zamanda olur. Bir yurt dışı seyahatine gidersiniz, bir basınç farkından dolayı yüzünüz şişebilir. Veya işte bayanlar bir gebe kaldığı zaman yüzü şişebilir. Hormonal değişiklikten antibiyotik veremezsiniz. Çok ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Onun için mutlaka biz bunları ortodontik tedavi yaparken 20 yaş dişlerin çekilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.
Hocam peki şeffaf plak tedavisi çene eklem rahatsızlıkları için bir tedavi midir? Kesinlikle en önemli tedavidir. Yani en önemli tedavisi şeffaf plaklardır. Biz şeffaf plaklarla biraz önce dediğimiz ortopedik olarak stabiliteyi sağlıyoruz. Yani tamamen ortopedik bir tedavi yapıyoruz aslında. Çeneyi ortopedik olarak bastığı zaman, ısırdığı zaman düzgün sağa ve sola eşit kapatmayı sağladığımız anda çene rahatlıyor. Başlar rahatlıyor. Bütün vücut yukarıdan aşağı çene, sırt, baş boyun ağrıları, sırt tutulmaları hepsi bir anda normale geliyor ve vücudumuzun postürü bile değişiyor. Yani dik yürümeye başlıyor. Yani gelen düzgün basıldığı zaman. Çünkü düzgün basmadığı zaman o denge yukarıdan aşağı kadar o omuriliğimizden değişiyor. Çok ciddi manada aslında acılar çekiyoruz bu ısırdığımız zaman dengesizliğin, erken yaşta bir diş çekilmenin, ortodontik ve ortopedik instabilite dediğimizin düzgün kapanmama, dengesiz kapanmanın o kadar fazla bize yan etkisi var ki ama kimse bu ağrıların neden olduğunu, düzgün kapanmamadan olduğunu bilmiyor. Farkındalık yok. Toplum Aynen. olarak farkındalığımız yok kesinlikle, evet hocam. Sizler sayesinde de öğreniyor oluyoruz, Evet. ilgileniyoruz. Biz şeffaf plaklarla ne yapıyoruz? Biz şeffaf plaklarla ilk önce 3 boyutlu bir tarama alıyoruz. 3 boyutlu tarama aldıktan sonra ilk temas noktalarını görüyoruz. Bu ilk temas noktaları derken mesela bir dişe fazla ilk bir yerden değiyor. O değen yerden çene eklemi yerinden çıkıyorsa ilk önce o dişi belki bir miktar daha değmesini değiştirip, dengeleyip, belki biraz uzatıp veya içeriye doğru intrüze edip gömüp ısırdığı zaman tam dengeli. Yani aynı bir makinenin dişçilerinin çarkları gibi ya da bir fermuar gibi tam bir şekilde, hermetik bir şekilde alt ve üst çenenin kapanmasını sağladığımız zaman ve bunu biz dijital olarak yapıyoruz. 3 boyutlu yapıyoruz. İlk önce dijital bir tarama alıyoruz. 3 boyutlu. 3 boyutlu taramayı aldıktan sonra dişlerin tamamen bilgisayar ortamında dişleri düzeltiyoruz. Zaten ortodonti ve ortodonti uzmanlığı artık biz eskiden olduğu gibi tel yapmıyoruz dişleri düzeltmek için. Evet. Tellerle değil, bilgisayar başında mekanik olarak o ısırma kuvvetlerini tam olarak sağ ve sol olarak eşitlediğimiz zaman bizim ortopedik olarak biz bunu tedavi etmiş oluyoruz. Tabii ortodontide diş hekimliğinin bir mühendisliği, mimarlığı, bütün o hesaplamaların hepsini yapmak gerekiyor. Tek tek bütün dişleri sağ ve sola eşitlemek gerekiyor, ekleme eşitlemek gerekiyor. Daha sonra bunları yaptığınız zaman çok hızlı bir şekilde rahatlama oluyor. Eğer ki bu düzgün bir şekilde bunu dengelemezsek o zaman ağrılar devam ediyor ve dişlerde de çok hızlı bir şekilde kemik kayıpları, diş kayıpları, periodontal problemler, baş boyun ağrıları o kadar fazla aslında bir sarmala ve döngüye giriyor ki hızlı bir şekilde de bu ciddi hayat kalitemizi düşürüyor. Evet. Hocam şeffaf plakların avantajlarından da bir bahsedelim sizinle. Evet. Şimdi şöyle şeffaf plakları biz ortodontik tedavi amaçlı kullanıyoruz. Yani nedir ortodontik tedavi? Dişleri düzeltme amacıyla. Dişlerimiz çapraşık. Neden çapraşıklık olmuş olabiliyor? İşte küçükken belki erken yaşta bir diş çektirmiş olabiliyoruz. Küçükken ağzı açık uyumuş olunabiliyor veya işte başka problemlerden dolayı, yapısal problemlerden dolayı da olabilir. Bazılarımızın dişleri çapraşık oluyor. Bu dişlerin çapraşık olan dişleri düzeltmezsek dişlerimiz işte aralarına daha fazla besin artığı giriyor, daha hızlı çürüyebiliyor. Kötü bir görüntü oluyor güldüğümüz zaman. Herkes selfie çektirirken dişlerimizi göstermek istemeyebiliyoruz. Konuşurken konuşmaya çekiniyoruz. Bu tip şeylerde sosyal anlamda da ciddi manada bize çapraşık dişlerin kötü etkisi oluyor. Hem dişlerin ömrü kısa oluyor çapraşık dişlerin çünkü daha hızlı düşüyor ve çürüyor ve dökülüyor. Bunun için biz dişlerimizi düzeltiyoruz. Eskiden biz tel takardık, tellerle düzeltirdik. Ama şimdi artık şeffaf plaklarla biz bunu düzeltiyoruz. Çünkü telleri tek tek takılıyor. İşte 1 sene, 2 sene, 3 sene yaklaşık uzun süreler tel ağızda kalıyor. Ve o telleri istediğimiz zaman çıkartamıyoruz. Dişler tabii ki her şeyi yiyip içemiyoruz. Teller ağrı yapıyor, sızı yapıyor ve çürüye sebep oluyordu. Ama tabii biz şeffaf plaklarla şimdi 3 boyutlu olarak telden 3-4 kat daha hızlı bir şekilde göstererek bittiği zaman nasıl olacak dijital olarak gülüş dizaynı yaparak bittikten sonraki halini bakarak ortopedik olarak bilgisayarla bir stabilite sağlayarak mükemmel bir şekilde düzeltiyoruz. Hem eklem başları
hem eklemler, hem baş boyun ağrıları, hem gülüşünüz, hem dişlerinizin sağlığı, hem çürüye olan meyil hepsi ortadan kalkıyor ve son derece de sağlıklı bir hale geliyor. Tabii şeffaf plaklar çok hızlı düzeltiyor dişleri. Bittikten sonra nasıl olacağını biliyorsunuz. En önemlisi şu, ne zaman biteceğini biliyorsunuz. Telde öyle değil yani hani doktor ne zaman bitirirse o zaman bitiyor ama tel tedavisi 1 sene diye başlayıp 3 sene, 4 sene, 5 sene düzelinceye kadar gidip gelmesi olan, sürekli ağrısı, sızısı olan bir tedavi. Ve komplikasyonu yok, yanılma payı yok. Evet. Ve bittikten sonra da şöyle yani hani beğenmediğiniz zaman da şeffaf plak tedavinde ek plak alarak istediğimiz noktaya gelinceye kadar üzerinde biz uğraşabiliyoruz ve memnuniyeti de inanılmaz derecede fazla. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztopraki'de. Kendisiyle çene eklem bozukluğundan ve tedavi süreçlerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.